Bugün 23 Mart günlerden bugün Salı. Sizlere güzel bir konuda değinmek istiyorum. Bugün cep herkülü Naim Süleymanoğlu'nu anlatacağım. Evet, ben Doktor Hüseyin Enginsoy. Bugün sizlere cep herkülü Naim Süleymanoğlu'nun ikinci yıl dönümünde anmak için onunla ilgili sizde güzel bir sunum hazırladım. Spor tarihinin en değerli isimlerinden biri olan Naim Süleymanoğlu'nun hayatına dair bilgiler kişisel e, olarak merak ediliyor. Özellikle Türk sporcusu olma süresince yaşadıkları, tarihe damga vuran Naim Süleymanoğlu hakkında detaylı bilgileri sizlere derledim. Peki Naim Süleymanoğlu kimdir? Naim Süleymanoğlu'nun hayat hikayesindeki önemli konular nelerdir? Türk spor tarihinin de büyük iz bırakan efsane halterci Naim Süleymanoğlu hayat hikayesi merak söz konusu oldu. Özellikle yapımcı Mustafa Uslu, Naim Süleymanoğlu'nun hayat hikayesi Beyaz Perde'ye ve bu konuyla ilgili güzel bir film de çekildi. Bu gelişmenin ardından Naim Süleymanoğlu'nun hayat hikayesi günün en çok araştırılan konusu. Peki Naim Süleymanoğlu kimdir? Dünya halterinin efsane ismi olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu kariyeri boyunca uluslararası arenada pek çok kez göğsümüzü kabartan bir Time dergisine kapak olan bir isim. Efsane haltercinin 1986 ve 1988 Seul Olimpiyatlarındaki başarısı halterin ülkedeki seyrini değiştirmişti. İşte Naim Süleymanoğlu'nun hayat hikayesi. Gerçekten olimpiyat şampiyonu olarak büyük işlere imza atmıştır Naim Süleymanoğlu. Türkiye'ye irtica ettikten sonra rekorları ve şampiyonluklarıyla dünyanın efsane sporcuları e, arasına adını yazdırmaya başaran cep herkülü ünvanının Naim Süleymanoğlu Bulgaristan'ın Kırcaali kentinde 23 Ocak 1967'de dünyaya geldi. Halter'de 16 yaşında ilk dünya rekorunu kıran Süleymanoğlu 1984, 85 ve 86 yıllarında dünyada yılın haltercisi seçilirken 1992 yılında da Uluslararası Halter Basın e, Komisyonu tarafından dünyanın en iyi sporcusu ilan edildi. Süleymanoğlu halterdeki performansıyla tüm otoritelerin dikkatini çekti ve cep lakabını aldı. Türkiye'ye gitti Süleymanoğlu ve Nail Süleymanoğlu Bulgaristan'daki baskılardan kurtulmak ve Türkiye adına müsabakalara katılmak için 1986 yılında Avustralya'daki düzenlenen Halter Dünya Kupası sırasında Türk Büyükelçiliğine sığınarak iltica etti. 1988'de Seul Olimpiyatlarının Türkiye adına katılabilmesi için Türk hükümetince Bulgaristan'a 1 milyon dolar ödenerek gerekli izin. O tarihten itibaren Naim Süleymanoğlu şampiyon olarak milli takvime katıldı. Naim bilimlerin başarılı operasyonuyla Türkiye'ye getirildi. Naim Süleymanoğlu ilk önce İngiltere başkenti Londra'da bir gece orada kaldıktan sonra Türkiye'ye gelip cep herkülü uçaktan iner inmez toprağı öperek Türkiye'ye olan özlemini gösterdi.
Güreş dışında ilk altın madalya Naim Süleymanoğlu, Güney Kore'de düzenlenen 1988 Seul Olimpiyatlarındaki erkeklerdeki e, 60 kiloda mücadele ederken Türkiye adına bir ilke imza atmayı başardı. Sikmede kaldırdığı 190 kilo kendi ağırlığının 3 katı e, artı 10 kilogram olan cep herkülü bunun dünyada başaran tek sporcu olarak tarihe geçti. Eski milli halterci bu sonuçla Türkiye olimpiyatlarında güreş branşı dışında altın madalya getiren ilk ismi olmayı başardı. Naim ayrıca silkmenin yanı sıra koparmada da 151,5 kilo kaldırarak 342,5 kilo ulaşarak dünya ve olimpiyat rekorlarını kırdı. 88 Seul ve 1992 Barcelona, 1996 Atlanta olimpiyatlarında 3 kez üst üste şampiyon olarak tarihi bir başarıya imza attı. Başarılı sporcu ayrıca 6 dünya şampiyonluğu elde ederken Avrupa şampiyonalarında 7 altın madalya kazanarak 46. dünya rekorunu kariyerine ekledi. Dünya çapında bir üne kavuşan Süleymanoğlu ünlü Time dergisine 3 Ocak 1988'de kapak oldu. Dünya şampiyonlukları Naim Süleymanoğlu 5'i Türkiye adına olmak üzere kariyerinde 7 kez dünya şampiyonluğuna ulaştı. Halter'in en ismi ilk olarak 1983 yılında Sovyetler Birliği döneminde Moskova'da düzenlenen Dünya Şampiyonluğu'nda Bulgaristan adına boy gösterdi ve koparmada 130 kilo kaldırarak henüz 16 yaşında bir dünya rekoruna imza attı. Süleymanoğlu bu şampiyonayı toplamda gümüş madalya aldı. Süleymanoğlu ardından 1985'te İsveç'in Södertälje kentinde 1986'da Bulgaristan'ın başşehri Sofya'da düzenlenen Dünya Şampiyonluğu'nda yine Bulgaristan adına mücadele etti ve tüm kategorilerde altın madalya sahip alarak adını zirveye yazdırdı. Türkiye için 1989 yılında Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılan Dünya Şampiyonası'ndan itibaren ter döken Naim Süleymanoğlu 1991'de Donauesching'de Almanya, Melbourne, Avustralya, 1994 İstanbul ve 1995 Gonja'daki yani Çin şampiyonlarında tüm kategorilerde altın madalya kazanıp şampiyon olmaya başardı. Avrupa şampiyonluklarına baktığımızda Naim Süleymanoğlu Avrupa şampiyonluklarında ise 7 altın madalya boynuna taktı. Galler'in Cardiff kentinde 1988 yılında düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonluğu'nda da Türkiye'yi temsil eden Süleymanoğlu altın madalyayla organizasyonu tamamladı. Süleymanoğlu 1990'da sadece 3 kaldırış gerçekleştirdi ve bundan 3 dünya rekoruyla 3 altın madalya daha aldı. Milli halterci 1995 yılında Polonya başkenti Varşova'da Avrupa Halter Şampiyonası'nda sakat olmasına rağmen bir altın ve 2 gümüş madalya kazandı. 2017'de hatta vefat etti. Yaklaşık 21'deyiz. 4 yıl oldu. Uluslararası Halter Federasyonu Birliği'nde 2000 ve 2004 yıllarında seçilen cep herkülü 18 Kasım 2017 tarihinde karaciğer yetmesi nedeniyle vefat etti. Naim Süleymanoğlu siyaset, iş ve spor camiası kişilerin katıldığı törenler Edirne Kapı Mezarlığı'na defnedildi. Cenazesi aktif spor yaptığı dönemde en büyük takibi Yunan Magaloros Leon töreninde Süleymanoğlu Türk bayrağına sarılı tabutunu öperek sormuş geçmiş tarihimizin şampiyonluklarından dolu anacağımız ilk ve tek sporcusu olacağını düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu kış gecesinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Lefke kasabasından ben Doktor Hüseyin Engin Soy. Hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum. Sevgiyle kalın.